Merhaba ve kaynaklarınızla gerçekleştirdiğimiz bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün masaya yatırdığımız konu insan zihninin herhalde en büyüleyici ve en kafa karıştırıcı alanlarından biri. Otizm, savant sendromu dediğimiz o akıl almaz yetenekler ve zeka arasındaki yani o karmaşık ilişki. Evet, elimizde The Guardian, Psychology Today ve Aeon gibi yayınlardan çok aydınlatıcı makaleler var. Bir de tabii bu bağlantıyı irdeleyen bilimsel çalışmalar. Peki bu yolculuktaki asıl amacımız ne? Asıl amacımız bir paradoksu anlamaya çalışmak. Genellikle bir yetersizlik durumuyla anılan bir durum nasıl oluyor da aynı zamanda olağanüstü yeteneklerle hatta yüksek zekayla el ele gidebiliyor? Harika bir soru. İsterseniz doğrudan konunun tam kalbine dalalım. Sizi hemen içine çekecek bir örnek var elimde. Sanatçı Steven Wiltshire. Evet, o inanılmaz bir örnek. Düşünün, bir şehrin üzerinde topu topu 20 dakikalık bir helikopter turu yapıyor ve sonra sadece hafızasına güvenerek o şehrin inanılmaz detaylı, panoramik bir resmini çizebiliyor. Hatta bir kaynakta bahsedilen bir belgesel vardı. 2001'de Londra'nın karmaşık bir hava çizimini yapmış. Evet, içinde 12 tarihi yapı ve 200 kadar bina var ve bunu sadece 3 saatte tamamlıyor. Yani bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu soru başlamak için müthiş bir yer bence. Gerçekten de öyle. O zaman bu olağanüstü zihinleri ve savant sendromunu biraz daha yakından tanıyalım. En basit haliyle savant sendromu, otizm gibi gelişimsel bir bozukluğa sahip bir bireyin, Yaşadığı genel zorlukların tam aksine, aynen öyle, tam aksine belirli bir alanda şaşırtıcı bir yeteneğe, yani tabiri caizse bir deha adacığına sahip olması durumu. Otizmle arasında çok güçlü bir bağ olduğunu söylüyor, değil mi? Otizm spektrumundaki kişilerin yaklaşık %10'unda bu tür savant özellikleri görülüyormuş. Evet. Peki madalyonun diğer yüzü, yani savantların ne kadarı otizmli? Orada da oran çok çarpıcı. Savantların yaklaşık yarısı yani %50'si aynı zamanda otizm spektrumunda yer alıyor. İnanılmaz. Peki bu yetenekler nerelerde yoğunlaşıyor? Genellikle 5 ana alanda: sanat, müzik, matematik, takvim hesaplama. Nasıl yani o meşhur 2056'nın 14 Mart'ı hangi güne denk geliyor sorusunu saniyeler içinde cevaplamak gibi mi? Tam olarak o. Evet. Ve beşincisi de görsel mekansal beceriler. Hatta bu yeteneklerin de kendi içinde seviyeleri var. Bir hiyerarşi gibi mi? Biraz öyle. En yaygın seviye kaynakların kıymık beceriler olarak adlandırdığı durum. Bu daha çok belli konulara karşı takıntılı bir ezbercilik hali. Mesela. Mesela tüm tren tariflerini, spor istatistiklerini veya haritaları ezbere bilmek gibi. Bir üst seviyede yetenekli savantlar var. Bu kişiler genel zorluklarıyla tam bir tezat oluşturan, kendi alanlarında uzmanlaşmış ve son derece gelişmiş yeteneklere sahipler. ve en tepede ne var? En nadir görülen ve dünyada sayılarının yüzden az olduğu tahmin edilen dahi savantlar. Steven Wiltshire muhtemelen bu kategoriye giriyor, kesinlikle. Kaynaklarda ailesinin onunla ilgili çok dokunaklı bir isteği var. Onun sadece otizmiyle değil, kendi başına bir sanatçı olarak görülmesini istiyoruz diyorlar. Düşünün, hayatında söylediği ilk kelimeler kağıt ve kalem olmuş. Vay canına. Bu onun dünyayı nasıl algıladığına dair çok şey anlatıyor aslında. Kesinlikle. Bir başka akıl almaz örnekte Daniel Tammet. Yüksek işlevli otizmli bir savant ve aynı zamanda bir sinestet. Yani duyuları birbirine karışıyor. Hı hı. Pi sayısını 22.500'den fazla basamağa kadar ezberlemiş. Ve 11 dil konuşabiliyor. Ama onun için sayılar bizim anladığımız gibi soyut semboller değil. İşte işin en büyüleyici kısmı da burası. Tammet, rakamları renk, şekil ve doku olarak deneyimlediğini anlatıyor. Bir makalede kendi ağzından aktarılıyor. Nasıl yani? Mesela 1 onun için parlak beyaz bir ışık, 3 yeşil, 5 ise gök gürültüsü gibi bir his. Bu sayede karmaşık çarpma işlemlerinin cevabını zihninde iki şeklin birleşip oluşturduğu üçüncü yeni bir şekil olarak görüyor. Hesap yapmıyor, görüyor. Bu inanılmaz. Tabii bu olağanüstü yeteneklerin yanında sosyal etkileşimde zorlanmak veya her sabah istisnasız tam 45 gram yulaf ezmesi yemek gibi çok katı rutinleri de var. Ve tabii ki sinemadan da bildiğimiz gerçek Rain Man, yani Kim Peek.
Kaynaklar onun otizmli olmadığını, ancak doğuştan gelen beyin anomalileriyle yaşayan olağanüstü bir savant olduğunu belirtiyor. Evet, onun yeteneği de bambaşka bir seviyede. Bir kitabın sol sayfasını sol gözüyle, sağ sayfasını sağ gözüyle aynı anda okuyup okuduklarının %98'ini kalıcı olarak hafızasına alabiliyormuş. Bunun altında yatan nörolojik bir gerçek var aslında. Kim Peek, beynin sağ ve sol yarımkürelerini birbirine bağlayan o ana yapı, yani corpus callosum, olmadan doğmuş. Bir dakika, yani beyninin iki tarafı arasındaki ana otoyol yokmuş gibi bir durum mu bu? Bu nasıl bir etki yaratıyor? Aynen öyle. Bu otoyol olmadığı için beyne inanılmaz bir adaptasyon göstermiş. Her iki yarımküreyi de sanki bağımsız birer bilgisayar gibi kullanmayı öğrenmiş. Bu da ona o paralel işlem yeteneğini kazandırmış. Kesinlikle aynı anda iki farklı sayfayı okuma gibi. Ama işin ilginç tarafı şu ki IQ'su 87 idi. Yani ortalamanın altındaydı. Ama 12 binden fazla kitabı ezbere bildiği için ona yaşayan bir ansiklopedi diyorlardı. Evet, bu örnekler gerçekten akıl almaz ama onları dinlerken aklımda sürekli aynı soru beliriyor. Genellikle öğrenme güçlükleriyle ve ortalamanın altında IQ ile ilişkilendirilen bir durum, nasıl oluyor da böyle bir deha seviyesiyle bir arada bulunabiliyor? Bu tam bir çelişki. İşte tam da konunun en can alıcı noktasına geldik. Son yıllarda yapılan genetik araştırmalar bu paradoksu daha da derinleştirdi. Nasıl yani? Çünkü otizm riskini arttıran genetik varyantların, yani otizm allellerinin aynı zamanda yüksek zeka ile de pozitif bir genetik korelasyon gösterdiği bulundu. Bir saniye, bu inanılmaz bir bilgi. Yani aynı genetik anahtar hem bir zorluğa hem de potansiyel bir dehaya kapı açabiliyor. Bu konuya bakışımı tamamen değiştiriyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu sorunun en ilgi çekici cevabı, biyolog Bernard Crespi'nin yüksek ama dengesiz zeka hipotezinden geliyor. Yüksek ama dengesiz. Evet, Crespi'ye göre otizm, zekanın daha az ya da daha çok olması durumu değil. Zekanın dengesiz veya farklı yapılandırılmış bir hali. Yani bazı bilişsel yetenekler diğerlerinin aleyhine olacak şekilde aşırı derecede gelişiyor. Anladım. Sanki bir bilgisayar oyununda karakter yaratırken tüm yetenek puanlarınızı sadece birkaç alına yatırmışsınız gibi. Mesele zekanın miktarı değil, şekli. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Peki bu hipotezi destekleyen somut kanıtlar var mı kaynaklarda? Hem de çok sayıda. Örneğin beyin yapısı ve gelişimine bakalım. Otizmde genellikle daha büyük beyin hacmi, çocuklukta daha hızlı beyin büyümesi ve daha fazla nöron görülür. Bu durum yüksek zekayla da ilişkilendirilen bir özellik. Yani beyinler hem otizmde hem de yüksek zekada daha büyük olma eğiliminde, ama asıl mesele bağlantılarda diyorsunuz. Evet, bağlantılardan kasıt nöronlar arasındaki iletişim. Otizmdeki beyin yapısı yüksek yerel bağlantısallıkla karakterize edilir. Yani beynin komşu bölgeleri kendi aralarında aşırı yoğun bir iletişim halindedir. Bu ne sağlıyor? Bu, detaylara odaklanma, desenleri fark etme ve duysal bilgileri işlemede müthiş bir avantaj sağlıyor. Ancak beynin uzak bölgeleri arasındaki küresel, yani uzun menzilli bağlantılar daha zayıftır. Genel zeka ise tam tersine farklı beyin bölgeleri arasında verimli köprüler kurmaya dayanıyor. Aynen, güçlü uzun menzilli bağlantılara. Yani bir anlamda beyin detaylara o kadar odaklanmış ki büyük resmi görmek için farklı bölgeler arasında köprü kurmakta zorlanıyor. Bu mu dengesizlik dediğimiz şey? Sanki her odada süper hızlı bir Wi-Fi var ama odalar arasındaki internet bağlantısı yavaş gibi. Bu harika bir benzetme, tam olarak bu. Duysal yetenekler de bu resmi tamamlıyor. Nasıl? Otizmde işitsel, görsel veya dokunsal algılarda aşırı bir hassasiyet ve gelişmiş ayırt etme yeteneği yaygındır. İlginç bir şekilde yapılan çalışmalar, yüksek zekanın da daha iyi duyusal ayırt etme becerisiyle pozitif bir korelasyon gösterdiğini ortaya koyuyor. Yine bir ortak nokta. Peki bu dengesizliği zeka testlerinde veya modellerinde de görebiliyor muyuz? Kesinlikle. Örneğin VPR modeli zekayı 3 ana bileşene ayırır. Sözel, algısal ve döndürme. Sözel, yani kelime bilgisi, algısal da görsel desenler, detaylar,
Doğru. Otizmde genellikle algısal beceriler çok gelişmişken sözel becerilerde zorluklar yaşanabiliyor. Bu genel popülasyonda da gözlemlenen bir ödünleşme modeline, yani bir yeteneğin diğerinin pahasına gelişmesine benziyor. Akıcı ve kristalize zeka ayrımı da ilginç. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Akıcı zeka daha çok ham işlemci gücü gibi, daha önce hiç görmediğin bir bulmacayı çözme yeteneği, kristalize zeka ise sabit diskinizdeki bilgi birikimi. Mükemmel özetledin. Kaynaklar da tam bunu söylüyor. Genellikle yeni problemleri çözme anlamına gelen akıcı zeka gelişmişken, öğrenilmiş bilgi ve sosyal deneyimi kullanmayı gerektiren kristalize zeka daha geri planda kalabiliyor. Anladım. Bütün bu kanıtlar birleşince Crespi'nin dengesiz zeka hipotezi oldukça mantıklı geliyor. Kesinlikle. Bir de buna daha analitik düşünme, mühendislik gibi mesleklere yatkınlık gibi sosyolojik bulguları da ekleyince tablo netleşiyor. Anlıyorum, bilimsel tablo oldukça netleşiyor ama bu durumu anlamlandırma çabamızın çok yeni olmadığını tahmin ediyorum. Yani bizden önceki nesiller bu akıl almaz yetenek ve bariz zorluk kombinasyonunu gördüklerinde ne düşündüler? Bu çok önemli bir soru çünkü bugünkü algılarımızın kökleri orada yatıyor. Her şey 1860'larda Edward Sage'nin ortaya attığı idiot savant terimiyle başlıyor. İdiot savant. Evet. İdiot, o dönemin tıbbi terminolojisinde zihinsel yetersizliği tanımlamak için kullanılıyordu. Savant ise bilge, bilgin demek. Yani bilge aptal. Kulağa inanılmaz derecede aşağılayıcı ve çelişkili geliyor. Bir insan nasıl aynı anda hem bilge hem de aptal olabilir? Bu, o dönemin insanların kafasını epey karıştırmış olmalı. Kesinlikle karıştırmış, bu tam bir paradokstu ve farklı görüşleri tetikledi. Seguin gibi bazıları bu savatları aristokrat sınıfın yararsızlığını yansıtan, tek bir alanda gelişmiş ama işe yaramaz bir çıkıntı olarak görüyordu. Yani topluma bir faydası yok diyordu. Aynen. Ama John Langdon Down gibi başkaları tam tersini düşünüyordu. Down, bu yeteneklerin boşa harcanmaması gerektiğini, eğitilerek topluma katkı sağlayabileceğini savunuyordu. Buna bir örnek var mı? Yani bu yeteneklerin desteklendiği bir durum. Evet, Down'un yönettiği Earlswood Akıl Hastanesi'nde yaşayan James Henry Pullen adında bir marangoz var. Pullen, inanılmaz detaylı gemi modelleri yapıyordu ve Down onu sonuna kadar destekledi. Sonuç ne olmuş? Pullen'ın eserleri o kadar başarılı oldu ki uluslararası sergilerde yer aldı, hatta Kraliçe Victoria tarafından bile takdir edildi. Bu, savant yeteneklerinin değersiz olmadığına dair ilk kanıtlardan biriydi. Bu dönem aynı zamanda dehanın doğası üzerine büyük bir entelektüel savaşın yaşandığı bir dönemdi. Değil mi? Evet, tam da öyle. Dehanın kaynağı neydi? Galton, dehanın kalıtsal olduğunu savunuyor. Lombroso, deha bir tür deliliktir diyor. Havelock Ellis ise dehanın tıpkı idiot savant durumunda olduğu gibi bir yeteneğin diğerlerinin aleyhine aşırı gelişmesiyle ortaya çıktığını öne sürüyordu. Savant figürü de bu tartışmanın tam merkezindeydi. Bu tam olarak ne demek? Bu çok hassas ve önemli bir nokta. Süper engelli veya süper krip anlatısı, engelli bir bireyi yalnızca olağanüstü yeteneği veya engelini aşma hikayesi üzerinden değerli kılma eğilimidir. Yani Stephen Wiltshire gibi bir dahiye hayranlık duymak kolaydır ama bu hayranlık farkında olmadan şöyle bir mesaj verebilir. Engelliysen ancak bir süper gücün varsa değerlisin. Öyle mi? Tam olarak bu. Bu olağanüstü yeteneği kutlarken aslında istemeden o kişinin günlük yaşamdaki zorluklarını, insani yönünü ve en önemlisi Aynen öyle. Bu hem bireyin üzerinde bir dahi olma baskısı yaratıyor, hem de engelliliğin doğasına dair çok dar ve yanıltıcı bir bakış açısı sunuyor. toplumun onlara bakışını sadece bu yetenekler üzerinden şekillendirme tehlikesi var. Bir kişinin hem dahi hem de günlük işlerinde yardıma muhtaç olabileceği fikri, 19. yüzyıl zihnini zorladığı gibi modern zihni de hala zorluyor. Bu ikiliyi kabul etmekte güçlük çekiyoruz. Peki, o zaman bu yolculuğu bir toparlayalım. Stephen Wiltshire ve Daniel Tammet gibi neredeyse insanüstü yeteneklere sahip bireylerin hikayeleriyle başladık. Hı hı. Ardından bu durumun arkasındaki bilimsel paradoksa, yani otizm ve yüksek zekayı birbirine bağlayan genetik köprülere daldık. Oradan bu paradoksu açıklamaya çalışan
dengesiz zeka hipotezini ve onu destekleyen beyin yapısı, bağlantısallık ve zeka modelleri gibi kanıtları inceledik. Ve son olarak bu yetenek-yetersizlik kombinasyonunu anlamak için tarih boyunca ne kadar zorlandığımızı, idiot, savant gibi etiketlerden nöroçeşitlilik kavramına nasıl evrildiğimizi. Evet, ama bu süreçte süper engelli gibi yeni tuzaklara nasıl düşebileceğimizi gördük. O halde sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir fikirle baş başa bırakalım. Kaynaklarda transkraniyel manyetik stimülasyon, kısaca TMS adı verilen bir teknikten bahsediliyor. Evet, bu teknikte beynin belirli bölgeleri kafatasının dışından uygulanan güçlü manyetik alanlarla geçici olarak uyutuluyor veya baskılanıyor. Ve bu yapıldığında, yani beynin genellikle mantık ve dilden sorumlu sol ön temporal lobu gibi bölgeleri geçici olarak devre dışı bırakıldığında inanılmaz bir şey oluyor. Evet, nörotipik yani herhangi bir nörolojik farklılığı olmayan sıradan insanlarda geçici olarak savant benzeri becerilerin ortaya çıkabildiği görülmüş. Çizim yeteneğinde, takvim hesaplamada veya ezberleme kapasitesinde ani ve şaşırtıcı artışlar gözlemlenmiş. Aynen öyle. O zaman size sorumuz şu. Eğer bu olağanüstü yetenekler her birimizin beyninin derinliklerinde, sadece zihnimizin alışageldiğimiz dengesini biraz değiştirerek ulaşılabilecek bir potansiyel olarak uyuyorsa, bu durum normal bilişin gerçek doğası ve aslında her beynin içinde saklı olan o keşfedilmemiş potansiyel hakkında bize ne anlatıyor?